Merhabalar, örgü aynama hoş geldiniz. Bugün sizlere her mevsime uygun, yapılışı oldukça kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği bebek, çocuk ve yetişkin istediğiniz her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz. Örneğe hep beraber yakından bakalım. Oldukça şık bir görünüşü var. Dediğim gibi yapılışı da bir o kadar kolay. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Hemen örnek üzerinde yine göstermek istiyorum. Şöyle bir motif 4 ilmek. Ben sizlere 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği ekleyerek toplamda 14 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz hep birlikte yapılışına geçelim. İlk sırada kenar ilmeğinden sonra bir ters, 2 düz, bir ters örerek örneği kuruyoruz. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, 2 düz ve bir ters. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir ters, 2 düz, bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüze ve ikinci sıraya geçtiğimde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra düz gördüğüm ilmeği düz, ters gördüğüm ilmekleri ters olarak. Yine düz gördüğüm düz, ters gördüklerim ters. Sonunda kalan bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldiğimde düz ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğinden sonra en baştaki bir ters ilmeği örüyorum. İpimi arkaya aldım. Öndeki bir düz ilmeği atlıyorum ve arkadaki ikinci düz ilmeği sağ şişe alıyorum. Öndeki düz ilmeği de sol şişe ve sağa doğru yer değiştirip ilmeği sol şişe takıyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Arkadaki ikinci düz ilmeği ise örmeden sağ şişe alıyorum ve bir tane ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, ipi arkaya aldım. Öndeki bir düz ilmeği atlıyorum. Arkadaki düz ilmeği sağa doğru, öndekini de sola doğru yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve arkadaki ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Bir ters. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir ters. Yine düz ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Arkadakini sağa doğru, öndekini de sola doğru. Öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp ikinci ilmeği örmeden yine sağ şişe alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğinden sonra en baştaki bir düz ilmeği örüyorum. İpim arkada kalacak şekilde örmeden almış olduğum ilmeği yine burada örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters, bir düz. Yine buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir düz, ipim arkada kalacak şekilde örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz. İkinci motifi de bitirmiş olduk.
Üçüncü motif için bir düz, yine ipim arkada kalacak şekilde örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Ön yüze ve 5. sıraya geldik. Bu sıramızda da kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir düz. İpim arkada kalacak şekilde daha önce 2 defa örmeden aldığımız ilmeği yine burada da örmeden alıyorum. Ve bir ters. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, bir düz. Yine ipim arkada kalacak şekilde örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir ters, bir düz. Yine ipim arkada kalacak şekilde örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüze ve 6. sıraya geldik. Bu sırada kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz, ipi kendimden tarafa alıyorum. Daha önce örmeden almış olduğumuz ilmeği ters olarak örüyorum. Yanında ters gördüğüm ilmeği yine ters olarak örüyorum. Bir düz. Bir motifi yine bitirmiş olduk. İkinci motif için bir düz, ipi kendimden tarafa aldım. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. Yanında ters gördüğüm ilmeği yine ters, bir düz. İkinci motifi de burada bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir düz, örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeği. Arka yüzü de ördükten sonra örneği toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. Örnek ilk sıralarda kendisini çok belli etmeyen fakat ilerledikçe ortaya çıkan bir örnek. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.